Bazen sinemadan çıktığımızda modern dünyanın ne kadar sıkıcı olduğunu fark ederiz. Yaşam katı bir mantık ve gerçeklik içerisinde akmaktadır. Filmlerde sıklıkla işlenen, dünyayı saran salgınlar sonucunda zombi istilalarıyla karşılaşmak yerine evlerimize kapanıp daha da sıkıcı bir hayat yaşamak zorunda kalmıştık. Halbuki sinematik dünyanın o büyülü gerçekliği bizleri kıyamet sonrası bir dünyanın gizli gizli cezbediciliğini sunmaktadır. Bunu yapmak için de pek çok ütopik veyahut da distopik evren kurguları kullanmaktadır. Steampunk'ı belki duymuşsunuzdur. Peki dieselpunk, atomik punk, cyberpunk, biopunk, solarpunk ve post-apokaliptik evrende retrofütürizm. Bunların kaçını duymuştunuz? Bunlar genellikle edebiyat, sinema veyahut da oyun dünyasında sıkça karşımıza çıkan ütopik evren modelleridir. Sanat tarihi genellikle bu tarz üretimleri genel estetik kurallar dışında tuttuğundan dolayı görmezden gelmektedir. Örneğin bir çağdaş sanatla ilgili kitap okuduğunuzda muhtemelen izlenimcilikten başlayarak sürrealizm, kübizm, dada, soyut sanat, soyut dışavurumculuk ve sonrasında kavramsal sanat, çağdaş sanat olarak bir dizi başlık sunacak ve böyle devam edecektir. Peki 1900'lerin başlarıyla günümüze kadarki süreçte sanatta yalnızca bunlar mı vardı? Örneğin eski vücut geliştirme şampiyonu Boris Vallejo ve karısı Julia Bell, Frank Frazetta ve Louis Royo gibi sanatçılar erotik fantezi sanatı gibi özellikle çizgi roman ve sinema dünyasını etkilemiş eserler üreten sanatçılardı. Fantezi sanatı ve erotik fantezi sanatı ana akım sanat tarihinin dışında tutulan akımlardır. Akımlardır diyorum çünkü günümüzde de halen fantezi sanatı üzerine pek çok üretim yapan sanatçılar bulunmaktadır. Bu tarz üretimlerin herhangi bir sanat tarihi kitabında karşımıza çıkmamasının nedeni bir parça politik ve felsefi ya da düşünsel olarak çok az atıfta bulunan yapıtlar olmasıdır. Elbette biçimi kavramın önüne koymasından dolayı da genelde sanat tarihi eleştirmenleri bu tarz üretimleri görmezden gelmektedirler. Özellikle Boris Vallejo ve Julia Bell'in dünyada oldukça fazla bir hayran kitlesi bulunmaktadır. Eserlerinde kaslı, iri yarı adamların çizgi romanvari maceralara atılmaları konu alınmaktadır. Conan, Herkül ya da Atlas. Sık sık kendilerine yer bulan figürlerdir. Televizyonun yaygınlaşmasından önce çağ çizgi roman çağıydı diyebiliriz. Dünyada Texas Tom Mix rüzgarları eserken ülkemizde özellikle Kara Murat, Karaoğlan veyahut da Tarkan çizgi romanları oldukça popülerdi. Aslında 2. Dünya Savaşı ve ardından gelen Soğuk Savaş döneminde dünyayı saran komünizm korkusu ülkemizde de karşılık bulmuştu. Bir parça Turancılık fikriyle harmanlanan ve çoğunlukla kuzeydeki düşmanlarla geçen mücadeleleri ele alan Kara Murat ve Tarkan filmleri sinema dünyamızı adeta ele geçirmişlerdi. Turancılık fikrinin komünizmin antitezi olduğu düşünülüyordu. Ve sıkça Hunlarla Atilla'ya ve Osmanlı'ya göndermeler içeren yapımlar öne çıkıyordu. Dolaylı yoldan özellikle Rus coğrafyasını ötekileştiren yapımlardı bunlar. Örneğin Hain Kostok aslında alanlar olarak bilinen Rusya'daki Volga Nehri kıyısında kurulan İskitli göçebe bir halktı. Ve filmde büyücü Gosha ile Hunların en büyük düşmanıydı. Bu da bütün Hun Türkleri için. Ülkemizde süreç bu şekilde gelişirken dünyada ise çeşitli punk yönelimleri gerçekleşti. Steampunk, mekanik ve buharlı makineleri ortaçağ estetiğiyle harmanlayan ve günümüze kadar devam eden bir süreci ele alan anlatımlardır. Dieselpunk ise steampunk öğelerinin yanı sıra 1920'ler ve 30'lar arasındaki döneme odaklanırdı. Genellikle 2. Dünya Savaşı'nın öncesinde veya sonrasındaki dönemlerde geçer ve karakterlerin kullandığı teknolojiler daha gelişmiştir. Örnek olarak Sky Captain and the World of Tomorrow filmi örnek verilebilir. Biopunk türü ise genetik mühendisliği, biyoteknoloji ve insanların biyolojik olarak manipüle edilmesi gibi konulara odaklanır. Marvel filmlerinin çoğu genetik mutasyon sonucunda başkalaşıma uğrayan kahramanlara odaklanır. Karakterler genellikle insanüstü güçlere sahip olabilirler ve genellikle sınırların ötesinde teknolojileri ele alırlar.
Atom Punk'ta ise 1950'lerdeki nükleer teknolojinin yarattığı bir dünyayı anlatır. Karakterler genellikle nükleer enerjinin güçlerini kullanır ve bu teknolojik gelişmenin yarattığı sorunlarla mücadele ederler. Örnek olarak bilgisayar oyun dünyasının gelmiş geçmiş en iyi yapımları arasında gösterilen Fallout serisi bu tarz bir distopik dünyayı ele almaktadır. Konuya daha çevreci bir şekilde yaklaşan tür ise Solarpunk'tır. Bu tür alternatif enerji kaynaklarına dayalı bir dünya yaratır. Karakterler genellikle çevre koruma ve sürdürülebilirlik gibi konuları ele alır ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak bir distopyayı düzeltmeye çalışırlar. Örnek olarak Avatar filmi veyahut da ünlü Wall-E filmleri örnek verilebilir. Yakın dönemde çekilen Mad Max Fury Road filmi ile tekrardan gündeme gelen retrofütürizm, atom bombalarının yağdığı ve geriye pek bir şeyin kalmadığı bir çağda insanların kolonileşip vahşileştiği evrende hayatta kalmak için eski üstün teknoloji hurdaların bir araya getirilerek temel kaynaklar için savaş verdiği süreci anlatmaktadır. Son olarak Cyberpunk ise ulus devletlerin son bulduğu, büyük kötücül şirketlerin dünyayı yönettiği, makinelerin insanları köleleştirip yer altına ittiği, yarı insan, yarı makine insanların çağını anlatmaktadır. Aslında günümüz düzenine de bir eleştiri söz konusudur. Ve Cyberpunk evreninde en güçlü şey bilginin gücüdür. Ve genellikle Cyberpunk tarzı film, oyun veyahut da edebiyat örneklerinde bilgi güçtür mottosu ön plana çıkmaktadır. Blade Runner, 12 Monkey, Gerçeğe Çağrı ve Azınlık Raporu gibi filmler Cyberpunk evreninde geçen en bilinen örneklerdir. Dikkat ederseniz bu tarz üretimler genellikle edebiyat, çizgi roman veyahut da sinemada daha çok ön plana çıkmasına karşın resim sanatında pek az örneği bulunmaktadır. Fakat Hans Rudolf Giger, resim sanatında da bu tarz örneklerin rahatlıkla verilebileceğini görmemiz açısından oldukça önemlidir. Hans Rudolf Giger'in eserleri genellikle post-apokaliptik bir atmosfere sahiptir. Çoğu eserinde organik ve mekanik öğelerin birleşimi vardır. Bu öğeler genellikle karanlık ve ürkütücüdür. Ancak aynı zamanda doğal ve organik bir his de verirler. 5 Şubat 1940'da İsviçre'de doğan Giger bir kimyager eczacının oğluydu. Muhtemelen babasının laboratuvarında sıkça vakit geçirmesinden dolayı hayal dünyası bundan epey etkilenmişti. Basel Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitimini tamamladığında artık her şey hazırdı. Giger'in tanınmasında 1966'da yayımlanan Necronomicon adlı kitabın katkısı büyüktür. Kitap için oluşturduğu resimler büyük bir hayran kitlesi kazanmasını sağlamıştır. 1977'de Ridley Scott'ın kendisine sunacağı teklif sinema tarihinde bir ikon haline gelecek tasarımının da yolunu açacaktır. Yönetmen Giger'dan yeni çekeceği filmi için çeşitli yaratıklar tasarlamasını istemiştir. Fakat yaratıklar hem organik hem de mekanik görülmeliydiler. Bu birbirine taban tabana zıt iki farklı olguyu ustaca bir araya getirmeyi başaran Giger, meşhur Alien adlı sinema dünyasının en korkutucu örneklerinden birini sinema severlere armağan etmiştir. Bu tasarım ona görsel efekt dalında Oscar Akademi Ödülü kazandıracaktı. Giger bu süreçle beraber sinemada pek çok filmin dekor ve tasarımlarında yer almaya başlamıştır. Aynı zamanda airbrush adı verilen boya tabancası resimlerinde en çok kullandığı malzeme olacaktır. Giger'in sanatında genellikle ölüm, cinsellik ve aşırılık gibi karanlık konular öne çıkmaktadır. Bu konulara fütüristik, mekanik ve gotik tarzlarda yaklaşması oldukça özgün eserler üretmesini sağlamıştır. Organik ve inorganik yapılar bir araya gelerek yepyeni bir varlık oluşturmaktadırlar. Et ve kemik, kablo ve metal dokuları bir mekan haline gelmektedir. Kurguladığı bu yeni evren bir o kadar korkunç ve iç karartıcıdır. Bunu yaparken tıpkı Hieronymus Bosch gibi tarihsel konuları kendi sanatıyla yorumlamak yerine adeta sıfırdan kendi hayal gücüne sınırsız bir alan bırakarak yeni bir evren yaratmaktadır. Bu bağlamda post-apokaliptik ve bir parça biopunk etkileri görülmektedir. Eninde sonunda geleceğe dair pek de parlak fikirler taşımadığımızı düşünürsek, Giger insanlığın doyumsuz güç arzularının gelecekte nelere sebebiyet verebileceğinin de bir habercisi olabilir. Dikkat ederseniz Giger'in eserlerinde belirgin bir acı duygusu yoktur.
Dolayısıyla figürlere acıma duygusuyla da bakmayız. Deforme oluşunun yarattığı etkiye kapılırız. İnsan üzerinde makinelerin belirgin bir hak sahibi oluşu, onu başkalaştırışı söz konusudur. Bu bağlamda makine organikleşirken organizma da makineleşmektedir. Bu süreçte insanlar bu devasa organik yapının küçük mekanik parçalarına dönüşmektedirler. Günümüzde teknolojiye ve makinelere olan bağlılığımızın bir adım daha öteye geçmiş hali gibidir. Bu bağlamda eserler sanki gelecekten gelmiş antik totemleri andırmaktadır. Giger'in sanatı günümüzde özellikle dijital sanatlar alanında bir ekol ve üslup haline gelmiştir. Böylesine eserler üreten biri belki size satanik düşüncelere sahip, garip ve travmatik bir adam gibi gelecektir. Oysa ki kendisi oldukça beyefendi ve kendi haline bir adam olarak bilinmektedir. Sevgili eşi Mia Bonzanigo kendisine pek çok eserinde modellik yapmıştır. 12 Mayıs 2014 yılında yaşama veda ettiğinde edebiyattan sinemaya, resim sanatından müziğe dokunan sıra dışı eserlerin sanatçısı olarak kabul edilmiştir. Bir gün distopik bir film izlemek için sinemaya giderseniz sahne dekorlarını ve kostümlerini dikkatlice inceleyin. Belki Giger'ın izlerine rastlarsınız. Filmlerde gördüğümüz dekorların, tasarımların veyahut da yaratıkların düşündüğümüzden çok daha farklı estetik bir yolculuğu bulunmaktadır. Bizi bazen korkutmak için bile orada bulunsalar aslında arka planında büyük bir ustanın emeği söz konusudur. Eğer bir film sizi korkutuyorsa demek ki tasarımcısı ve görsel sanatçısı işini oldukça doğru yapmış demektir. Gerçek dünyaya dönecek olursak katı bir sıkıcılık ve maddenin kırılamayan tabiatına rağmen sanatın büyülü gerçekliğinde kendinizi kaybetmeniz dileğiyle renklerle ve sanatla kalın.